Selam, ben Leyla Yıldız. Bugün sizlerle birlikte lisedeki eski cringe arkadaşlarım hakkında dedikodu yapacağız. Çünkü neden olmasın yani. Eminim vardır sizin de ilk sene tanıştığınız, samimi olduğunuzu sandığınız ama sonradan ne olduğu ortaya çıkan arkadaşlarınız. Evet, tam olarak onlardan bahsediyorum. Biz lisedeyken, ben ilk geçtiğim lise bilgisayar yazılım mıydı? Neyse öyle bir şeydi, tamam mı? Bizim sınıfta 32 kişiydik muhtemelen, yanlış hatırlamıyorsam. Ya 32 ya 35 kişi falandık. Ve bundan sadece 6-7 tanesi falan kızdı. Tamam. Onların da ikisi okula gelmiyordu ve biz 5 kişi falandık. Şimdi sınıftaki 5 kişi, 5 değil 6 kişiyiz. Bu 6 kişi kim? Kimler? Neler? Niye onlar hakkında böyle konuşuyorum? Birincisine Fatma diyelim. Umarım adı öyle değildir ya. İkinci adı falan yoktur. İkincisine Serap diyelim. Üçüncüsüne Fatma, Serap, Dilan. İsim vermeyeceğim dedikten sonra ben. Gökçe, Dilan, Serap, Fatma. Tamam. Gökçe, Dilan, Serap, Fatma. Bir tane daha kız var da o alakası yok. Olaylar hiç karışmıyor. Onu anlatacağım. Şimdi bu kızlarla aramda nasıl bir münakaşa var ona girelim. Şimdi ilk önce Serap'la biz hala konuşuyoruz. Adı Serap değil de neyse söylemek istemiyorum. Biz onunla hala konuşuyoruz. Öbür üçüne gelelim. Fatma, Dilan ve Gökçe ile neden konuşmuyoruz? Şimdi öncelikle benim o zamanlarda Dilan'la daha yakındım. Çünkü 9. sınıftayken falan çok samimiydik birbirimizle. Ve bir şeyleri paylaşıyorduk. Ama Dilan nasıl bir insandı? Çok utangaç bir insandı. Böyle hiçbir şeyi paylaşamazdı. O zamanlarda da maske takılan zamanlardı. İşte maskesini çıkarıp yemeğini yiyemezdi. Erkeklerin önünde durup konuşma yapamazdı. İşte hırkasının üstünden hiç çıkarmazdı. Böyle utangaç bir kızdan bahsediyorum. Onunla Gökçe ortaokuldayken yan sınıflarda falanlarmış. Yani tanışıyor gibilermiş demeyelim de. Birbirlerini biliyorlarmış ama bizzat tanışmamışlar. Sonra lisede aynı sınıfta olduklarını görünce Gökçe ile Dilan tanıştılar. Ama işte Dilan'la benim kadar yakın olamadılar diyelim. Şimdi Fatma ile Gökçe daha yakın oldular. Dilan işte böyle utangaç tipli bir kız. Onun karakteri bu. Gökçemiz işte her şeyden sitem eden bir kız. Böyle işte şunu yapmayın, bunu yapmayın. Biraz daha derslere kendini veriyormuş gibi görünen o zeki kız vardır ya. Ama Gökçe öyle bir insan değildi. Öyle gibi görünüyordu ama dersleri çok kötüydü. Fatma'ya gelelim. En sevdiğim, anlatmayı en sevdiğim Fatma, sonradan hayatı düzelen arkadaş bu arada. Fatma nasıl bir insan? Şimdi şöyle, Fatma o zamanlar çok erkek düşkünüydü. Mesela bizim sınıf içinden bir sevgilisi vardı. O sınıf içindeki sevgilisiyle o dönem sevgililikleri böyle bir sallantıdayken ama hala sevgililer. O çocuğun arkadaşıyla sevgili oldu. Sonra biz onu çok yargıladık bu arada. Ondan sonra ondan ayrıldı, başkasıyla çıktı falan. İşte kısacası böyle bir lise hayatı vardı onun. Sonra Dilan, Gökçe, Fatma ile bizim aramız niye bozuyor? Serap dedim ya ilk başta. Serap denen kız benim daha yakın bir arkadaşım oluyor. O başka bir liseye geçiyor. Lise 2'deyken. O başka bir liseye geçince ben de peşinden gitmemi istiyor. İşte gel beraber gidelim, beraber okuyalım falan filan yapıyor bana. Ben de o zamanlar 9. sınıftan falan sınıftaki herkesi tanıyorum. Herkesle iyiyim, hoşum, derslerim falan iyi. Hocalarla çok iyi anlaşıyorum falan. İlk başta lisemi değiştirmek istemiyorum. Ve sınıftan da işte gözümün kaydığı birileri var. Diyeyim size. Ondan sonra işte Serap sürekli ısrar ediyor. Bir şekilde ben okul değiştiriyorum. Ben okul değiştirmeden önce Dilan'a yürüyen bir çocuk var, tamam mı? Dilan'a yürüyen çocuk nasıl bir insan? Şöyle ki böyle sürekli kızların etrafında dolanan erkek sinek var ya, o işte. Nerede kız orada o. Hiç güzel bir karakteri yok. Hiç iyi bir insan değil. Hiç yakışıklı da değil bu arada. Hani insanları tipiyle yargılamaktan söylemiyorum. Ama hani bir çekicilik bir şey vardır ya. Yok. Çocuk hiçbiri yok. Ama çocuk iyi flört ediyordu. Ve sınıfta hepimize birden yürüyordu. Zaten dedim ya 7 kız falanız. Ama hepimize de yürüme yani, tamam mı? Neyse, hepimize falan yürüyordu bu arkadaş. Biz hiçbirimiz yüz vermiyorduk ama dediğim gibi Dilan biraz daha utangaç bir insandı ve daha önce işte erkek ilgisine çok maruz kalmamıştı. İşte erkekler çok fazla onun etrafında olmamış. Çok ilgi görmemiş. Değişik bir insandı. Tabii Dilan da böyle bir kız olunca daha önceki hayatının da etkenleriyle o dediğim çocuğun adı ne olsun? Mustafa olsun ya. Neyse. Mustafa da böyle herkesi yürüyen, herkese şey yapan bir çocuk olduğundan ona da ilgi gösteriyordu ve o da daha önceki hayatında böyle işte çok ilgi görmeyen bir insan olduğu için direkt ilgisine kandı falan yani. Biz o zamanlar o çocuktan onu uzak tutmaya çalışıyorduk. Çünkü o çocuğun onu harcayacağını biliyorduk yani. Çok belliydi, tamam mı? Çocuk öyle bir insandı ki her teneffüs farklı bir kızla takılıyordu. O kızlar ona nasıl bakıyordu ben de bilmiyorum. Çünkü dedim ya, tip yok, çekicilik yok. Herkesin evet yakışıklılık algısı farklıdır ama çocuk dediğim gibi iyi flört ediyordu ve iyi flört ettiğinden de herhalde Dilan'ı kaptı. Neyse, Dilan da işte onun iyi flört etmesine kalmış olacak ki çocuğa yüz verdi biraz. Ben okuldan gittikten sonra olmuş bunlar.
Dilan çocuğa yüz verince çocukla sevgili olmuşlar. Dilan çocukla sevgili olunca Fatma ile Gökçe bunu ghostlamışlar. Fatma ile Gökçe zaten her zaman daha yakındı. Fatma ile Gökçe daha yakındı. Ben de Dilan'la daha yakındım. Sınıfta işte öbür başka bir kız var dedim ya, aktif rol oynamayan. O kız da işte Serap'la daha yakınız. Ben Serap'la da yakındım. Dilan'la da yakındım. Ama Serap biraz daha ağır gibiydi. Ama Dilan'ın en yakın olduğu kişi bendim. Neyse ondan sonra Dilan bunun ilgisine falan kapıldı kaldı. Ben okuldan gidince işte onlar bunu ghostlamışlar. Onlar bunu ghostlayınca da bu tamamen çocuğa yapışmış. Çünkü çevresinde hiç kimse kalmamış. Dediğim gibi biraz daha utangaç bir insandı. Sonra dediğim gibi utangaçlığının üstünden atmış, işte maskeyi falan takmamaya başlamış. Hocalar kızmasına rağmen işte sürekli makyaj yaparak geliyormuş. Ama bahsettiğim makyajlar böyle hafif lise anlaşılmayacak makyajlar değil. Baya baya ağır makyaj yapıp geliyormuş. Beni ilgilendiren taraf bu değil. Sizi de ilgilendiren taraf bu değil ama öğrendiklerimi söylüyorum. Neyse sonra işte ağır makyaj yapmaya başlamış, işte giyimini değiştirmiş, crop falan giyerek gelmeye başlamış okula ama böyle bildiğiniz açık şeyler yani. Lisede giyilmeyecek şeyler. Çünkü bizim dediğim gibi o eski liseyi değiştirmem nedeniyle çok fazla erkek vardı ve oraya asla giyilmeyecek şeyler giyiyordu. Ondan sonra işte böyle olunca zaten dediğim gibi Fatma ile Gökçe de bunu ghostlamışlar. O bu ghostlayınca bu çocuğa daha çok yapışıyor ve çocuklar arasında çok pis şeyler dönüyor, tamam mı? İşte çocuğun çalıştığı iş yeri vardı. Eczane. Ha. İşte okul çıkışı sürekli oraya gidiyormuş. Okuldayken falan çocuk erkek arkadaşlarımın o okuldan konuştuğum birkaç kişi daha var bu arada. Söylediğine göre ders içinde bildiğin kızı elliyormuş. TCZ etmek denmez herhalde çünkü onun da şey var, rızası var bundan. Hani sevgilisi falan ya. Tabii ki rahatsız oluyorsa elbette ki birine tepki göstermesi lazım ama arkadaşlarım dediğine göre gülerek tepki veriyormuş. Hani hoşuna gidiyormuş gibiymiş. Neyse ondan sonra bu arkadaşımızı derste bildiğin ellemek mi dersiniz yoksa belinden ellemek mi dersiniz? Bir arka sırasında oturuyordu. Böyle bildiğiniz elleşmiyorlarmış. Allah'ım lise lan lise. Nasıl yaparsınız öyle bir şey bilmiyorum. Dışarıda istediğini yap ama ders içinde Neyse sonra işte bunlar ders içinde oynaşıyorlarmış. Ondan sonra okulda dedikoduları çıkar. Bunlar yattı diye. Anladım. Öyle bir şey yaptığımı asla bilmiyorum bu arada. Yapacak bir insan oydu. Benimle takılırken öyle bir insan değildi. Yani en azından o tarafını bana göstermemişti. Öyle bir insansa da. Ama hala yaptığını düşünmüyorum. Bunca şeye rağmen. Çünkü dediğim gibi benimle takılırken asla öyle bir insan değildi. Sonra işte bizim okulun orada bir kafe var. Ama okulun karşısında falan yani yürüme mesafesi neredeyse yok denecek kadar az. Bizim okuldaki öğrenciler de öğle arasında o zamanlar o okulda dışarı çıkmak yasak değildi. Çıkabiliyordunuz. Öğle arasında işte oradaymışlar. İşte öğrenciler falan bizim okuldan başka okullardan bir sürü öğrenciler falan varmış o kafede. Orada çocuğun sen gel çocuğun sarılma ayağına kucağına hop. Böyle olunca da zaten okulda iyice bir dedikoduları yayılmış. Bir ara bunu falan işte üst sınıflardan kızlar döveceklerdi gibi bir şey vardı. Sonradan ne oldu bilmiyorum ama böyle. Gökçe'ye ne oldu? Gökçe'nin nasıl hayatı bozuldu? Gökçe de dediğim gibi o zamanlar Fatma iyi bir kız değildi. Yani iyi bir arkadaştı. Arkadaş olarak çok iyi bir insandı ama karakteri hoş değildi. Dediğim gibi çok erkek ortamı vardı falan filan. Bu ikisi birlik oluyorlar. Şeye başlıyorlar. Başlıyorlar. Ondan sonra her gün falan içiyorlar ve ama Gökçe dediğim kız da çok zayıf bir kızdı yani. Direkt içtiği zaman kafası falan dönüyor, başı falan dönüyordu. Yani onun için iyi bir şey değildi. Böyle biraz daha hastalığa giden bir şeyler vardı o kızda. Ondan sonra ikisi böyle şeyler seçiyorlar işte içmeye falan başlıyorlar ama o değil bildiğimiz yani. Hayatları biraz mahvoluyor. Okulda dersleri boşluyorlar, sınıfta kalıyorlar. O Dilan dediğim kız da sınıfta kalıyor bu arada. Yani bildiğiniz bütün sınıf böyle kırılıyor. Sınıfta kalıyorlar. Sınıfın yarısı o çalışkan olmayan kesim ve o kızlar sınıfta kalıyorlar. Ve ben gittikten sonra hayatları bam. Çünkü ben onların yanındayken ben biraz daha ablamlardan özendiğim için çok ders çalışıyordum. Ve dediğim gibi sonradan lise değiştirince derslerim tarafına gitti ama o zamanlar ders çalışıyordum ve ben onlara da ders çalışmaya gidiyordum. Diyordum ki hani işte şuna çalışalım, buna çalışalım, bunu yapalım, şu kaynaktan çalışalım, bu kaynaktan çalışalım. Ben onları buna itmeye çalışıyordum. Ki onlar da itiliyordu bu arada. Ben onları topluyordum, bize çağırıyordum. Onlar işte siz de oturalım mı, biz de oturalım falan. Ders çalışmaya bir şekilde onları ikna ediyordum. Ben okuldan gidince de bunlar birbirini kötü yola çektikleri için iyice tarafına gitmişler. Neyse. Ondan sonra işte ben
şey yaptım falan filan, bunları öğrendim. Çok kötü oldum. Çünkü ben bunları öğrendikten sonra işte ben okul değiştirince bir de bunlar benimle konuşmayı bıraktılar, biliyor musunuz? Gitmemi istemiyorlardı ama ben o liseden de bir cacık olmayacağını biliyordum yani. Biliyordum, o yüzden lise değiştirmekte kararlıydım. Serap da burada çok etkili oldu. Çok yardımcı oldu. Onun sayesinde lisemi değiştirdim. Ama dediğim gibi onlar lise değiştirmemi istemiyorlardı ve lise değiştireceğim diye yanlarına geldiğim zaman bildiğim bana sarılıp ağlamışlardı. Hani bildiğin hepimizin gözü dolmuştu. Ben de onları dediğim gibi okuldayken çok sevdiğim arkadaşlarımdı. Gözlerimiz falan doldu, bildiğim böyle ağlayacaktık falan yani. Hatta ağladık da biraz. Çünkü biz okuldayken dört kız kardeş gibi böyle birbirimize sahip çıkıyorduk falan. Ama ben okul değiştirince aslında bunun böyle olmadığını fark ettim. Ve dediğim gibi Dilan'la arasını açan Gökçe ile Fatma daha yakın olmuşlar. Daha kötü yola düşmüşler. Dilan da tek kalınca sevgilisine doğru dönmüş. Sevgilisi de iyi bir insan olmadığı için o da kötü yola dönmüş. Okul bitince bu arada Fatma açığa geçmiş. Çünkü işte sınıfta kalmış falan filan dedim ya. Açığa geçmiş. Açığa geçtikten sonra işte işe girmiş falan. Şu an işe gidiyor, parasını kazanıyor, derslerine çalışıyor. Aslında onun hayatı düzgün bir yere gidiyor. Çünkü ablası falan üniversiteye gidiyormuş. O da üniversiteye gidecekmiş ve ben bunu duyunca çok şaşırdım ve çok sevindim. Çünkü o kızı okuldayken seviyordum ve hayatımın düzene sokması için ona sürekli işte şunu yap, bunu yap falan diyordum. Annemle aynı iş yerinde çalışıyorlar ve ben bunu duyunca çok sevindim. O da bana işte annemle sürekli selam falan söylüyor. Tek arkadaş değiliz. Tekrar hiç görüşmedik o olaydan sonra anne. Ama işte böyle küçük küçük etkileşimler var. O yüzden kendisi adına çok mutluyum. Gökçe Fatma ile de arasını açmış. Yani daha da kötü bir yola gidiyor şu an. Dilan da şu an hiç hoş olmayan yerlerde. Dahasını söylemek istemiyorum. Öyle. Serap'la bize ne oldu? Serap'la biz okul değiştirdik falan ettik filan attık. Okulumuz güzel geçti. İşte üniversiteye gideceğiz. Hazırlanıyoruz. İyiyiz. Biz iyi yerdeyiz. Çünkü biz birbirimizi aşağı değil yukarı çekmek için uğraştık. Ve hala görüşüyoruz. Serap'ı hala çok seviyorum. Hala hayatımda olan liseden sayılı arkadaşlarımdan diyeyim. O gittiğim lisede de arkadaş edindim ama ilk lisemden yanında kalan sayılı insanlardan. Böyle kısacası arkadaşlar 9. sınıfta sırf arkadaş bulacağım diye iyi huyu olmayan, kötü yola düşen, işte kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaşlık etmeyin. Yalnız kalmaktan korkmayın çünkü yalnız kalmayacaksınız. O kadar insan var. Yan sınıflardan olur, üst sınıflardan olur. Ya da direkt kendi sınıfınıza yeni insanlar gelebilir. Bu şekilde yine arkadaş edinebilirsiniz. Ama dediğim gibi sırf arkadaşsız kalacağım düşüncesiyle lütfen kalkıp gidip de saçma sapan şeyler yapmayın. Ben mesela orada kalmaya devam etsem muhtemelen ne şu an üniversiteye hazırlanıyor olurdum, ne derslerim doğru düzgün olurdu, ne de başka bir şey. Muhtemelen onlar gibi sınıfta kalacaktım ve hayatım öbür tarafa doğru gidecekti. Hoş olmayan kısma doğru. Ama ben ne yaptım? Serap beni daha yukarı çekmeye çalıştı. Benim yanımda olmaya çalıştı. Birlikte birbirimizi yukarı çektik ve şu an hayatımız iyi yönlere doğru gidiyor. O yüzden dediğim gibi yalnız kalacağım düşüncesiyle saçma sapan insanlarla saçma sapan ortamlara girmeyin. Ay lise dedikodum da ne güzelmiş benim ya. Ne kadar uzun uzun dedikodu yaptık baksanıza. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Dedikodularımızın devamı tabii ki gelecek. Çünkü lisede çok şey yaşadım ya. Benim lise hayatım çok sallantılıydı. Bir de çok fazla lise değiştirdiğim için çok fazla şey birikti. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğeni atmayı ve videolarım devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Makyajım da böyle oldu. Yine maskara sürmedim çünkü sebebini söylemiştim. Maskara sürmeye ve çıkarmaya çok üşeniyorum. Neyse. Lise dedikodularım şimdilik bu kadar. Sizi çok seviyorum. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.